Türkiye'de her 5 şirketten bir tanesi iflas edebilir. Allianz Trade küresel iflas raporunu yayınladı arkadaşlar. Raporda 2024 yılında küresel ticari iflaslarda %11 seviyesinde keskin bir artış olacağını belirtti. İflasların Türkiye'deki yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama nedeniyle %20 seviyesine kadar çıkmasını öngörüyorlar. Yayınlanan raporda gayri safi yurt içi hasılaların toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülkede 2024 yılında iflasların çift haneli yani %10 üzerine çıkacağını vurguladılar. Allianz Trade 2024 yılına yönelik Şubat ayında yaptığı raporda 2024 yılındaki iflasların %9 artmasını öngörüyordu ama işte son mali gelişmeler, ekonomik problemlerin artması vesaire bu tarz sebeplerden dolayı şimdi yeni yayınladığı raporda bunu %11'e çıkarttılar arkadaşlar. 2025 yılında işte dediğim gibi %2 bir artışla %11'e çıkarttılar. 2026 yılına kadar da durmadan artacağı, 2026 yılında iflas seviyesi istikrara kavuşsa bile yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini belirttiler. Amerika'da 2025 yılında %12, Almanya'da iflasların %4 artması ve 2026'da ise her iki ülkede de %4 tekrar düşmesi bekleniyor. Fransa ve Birleşik Krallık'ta çok yüksek olan iflas seviyeleri 2026 yılına kadar daha ılımlı rakamlara geleceğini tahmin ediyorlar. 2025'te her iki ülkede de iflasların %6 düşmesini ve 2026'da Fransa'da %3, Birleşik Krallık'ta ise %4 düşmesi öngörülüyor. Yani bu 2 yıl içerisinde iflaslarda bir düşüş olup toparlanması bekleniyorlar. İtalya'da ise iflaslar yükselmeye devam ederek 2025'te %4, 2026'da da %3 olacağını öngörüyorlar. Çin'de ticari iflaslar düşük seviyelerden yukarı tırmanmaya başlayacağını ve Allianz Trade'in tahminlerine göre 2025-2026 yıllarında sırasıyla %5 ve %6'ya yükseleceğini düşünüyorlar arkadaşlar. Yılbaşından bu yana küresel ticari iflaslar halihazırda %9 oranında arttı. Ve iflaslardaki bu artışın coğrafi ve sektörler arasında dağılımı geniş tabanlı. Yani pek çok sektörde, pek çok coğrafyada iflaslar artarak devam etti. Yani küresel bir problem olduğunu görüyoruz burada. Allianz Trade küresel iflas raporunda Türkiye'deki iflasların tahminine dediğim gibi yer verdi ve buradaki maliyetlerin yükselmesi, ekonomik yavaşlamalar, bu iki büyük problemden dolayı iflas oranı %20 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketlerin iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmış olmasıyla birikmiş iflasların ortaya çıkması bu iflasların artma sebebi olarak gözüküyor. Yani zaten iflas etmek üzere olan işte iflası ertelenen vesaire şirketler vardı ama pandemideki o desteklerin de bitmesiyle birikmiş bir şekilde üst üste iflasların geldiği ve gitgide bu iflasların artacağını açıklıyor arkadaşlar. Gayri safi yurt içi hasılaları küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke dediğim gibi çift haneli iflaslara gelecek, %10 üzerine çıkacak ve 3'te 2'sini yani küresel gayri safi yurt içi hasılanın 3'te 2'sini oluşturan birçok ülkede de iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine tekrar tırmanacak arkadaşlar. Sektör bazında bakıldığında ise inşaat, perakende ve hizmet sektörleri hem sayı hem de ölçek olarak bu iflaslardan en çok etkilenen sektör olacak gibi gözüküyor. Yayınladıkları raporlardan bu çıkarımları elde edebiliriz arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.